Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için glutensiz tarhana yaptım. Çok isteniyordu. Sürekli soruluyordu. Buyurun tarhanamın tarifine geçelim. Yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, yarım demet nane ve yarım demet de reyhan koydum. Bunların hepsini bir bıçak yardımıyla doğradım ve yoğurma kabıma aldım. İsterseniz robottan da geçirebilirsiniz. Ardından yarım kilo domates, orta büyüklükte yarım kilo domates. Bunları da robottan geçirdim. Ve yine bir süzgece dökeceğim. Altına da leğen koyduğum bir süzgece dökeceğim. Çünkü domatesin fazla suyunun çıkmasını istiyorum. Tarhanam çok sulu olmaması için domatesin suyunu çıkaracağız. Ardından yine robota yarım kilo kapya biberi koydum. Kırmızı biber. Onu da yine robottan geçirdim. Onu da aynı şekilde domatesleri kenara aldım. Onu da yine domatesin olduğu süzgece koydum. Onun da fazla suyunun çıkmasını istiyorum. Bu fazla suyunu da ben daha sonra yemeklerde kullandığım suyunu atmıyoruz. Bunu tarhanaya da koymayacağız. Çünkü tarhanamız şimdi yoğurdukça da göreceğiz. Yeterince yine de sulu olacak. Her şeyin suyu çıkacağı için domatesin fazla suyuna ihtiyacımız yok. Bunu dolaba kaldırırız. Sonra yemeklerimizde kullanırız. Daha sonra 3 tane orta boy büyüklüğünde soğanlarımı da robottan geçirdim. Ondan sonra hepsini aynı bir yoğurma kabına teker teker ilave ediyorum. Yani yeşilliklerimizin olduğu yoğurma kabına domatesimi, robottan geçirdim domatesimi, biberimi, soğanımı, hepsini koydum yoğurma kabına. Şimdi yoğurdumuza geleceğiz. Burada yoğurt önemli. Hazır yoğurt kullanmayın. Ev yoğurdu olsun. Ev yapımı yoğurt olsun. Gördüğünüz bu kepçe gibi büyük kaşığımla 4 kaşık yoğurt koydum. Bu 2 kaşık da iri tuzlardan koyuyoruz. Hani bu turşularda kullandığımız büyük tuzlar var ya, onlardan kullanıyorum. Ve hepsini artık yoğurmaya başlıyoruz. Tarhana yapımı, bu tarhanayı ben daha önce de yaptım. 2 sene önce de yaptım. Yeni bitmişti tarhanam. Şimdi tekrar yapmak istedim ve ben az yapıyorum. O yüzden de malzemeleri az kullanıyorum. Bu yaptığım tarhanadan 3 kilo kadar çıkıyor. Bu da bana yetiyor zaten. 1 senede yetiyor. Kullanıma göre 2 senede yetiyor. Şimdi artık unlarımı hamuruma ilave etmeye geldi. Tarhanama ilave etmeye geldi. Ben 3 paket bu hazır paketlerden mısır unlarından aldım. Yani 200'er gramlıktan 3 paket mısır unu kullandım. 1 kilo da glutensiz un kullandım. İlk önce mısır unlarımızı ilave ettikçe hamurumla beraber yoğurmaya devam ediyorum. İyice bu mısır unlarını hamurun alması gerekli. Tamamen onu yedirdikten sonra, mısır ununu yedirdikten sonra ise glutensiz unumu ilave edeceğim. İsterseniz açık mısır unu da kullanabilirsiniz. Ben açık bulamadığım için hemen böyle kapalı olanlardan, markette ne varsa ondan aldım. Tabi ona da dikkat edin alırken, bakın üzerine glutenle temas ediyor mu etmiyor mu, ona da dikkat edin. Mısır unlarımı iyice yedirdim hamuruma. Ve artık glutensiz unumu ilave etmeye geldi. 1 kilo glutensiz un kullandım. Halk ekmek ununun GNK sarı kutudan 1 kilo glutensiz un kullandım tamamını. Azar azar yoğurdukça ilave ettim hepsini. Hamurumuzun cıvık olmaması lazım. Çünkü bu hamurumuzu daha güneşe koyacağız. Yani serip kurutmamız gerekiyor. O zaman cıvık olduğu zaman kuruması da çok zor oluyor. Ve ovalanması da çok zor oluyor. O yüzden hamurun biraz sert olması lazım. Cıvık olmadan katı hamur olması gerekiyor. Bir paketin tamamını kullandım. İyice bunları yoğurdum. Bir pakette kuru maya kullandım. Doktor Ötker'in kuru mayasını kullandım. Kuru maya yoksa yarım pakette yaş maya da kullanabilirsiniz. Aslında ben yaş maya kullanacaktım. Ama ben yaş mayalarımı buzlukta muhafaza ediyorum. O da donmuştu. Çözülmesi zaman alacaktı. O yüzden kuru maya kullandım. Yaş maya kullanacağımız zaman yarım paket, kuru maya kullanacağımız zaman bir paket kuru mayanın tamamını ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi artık zaten hamurum oldu. Her tarafın iyice elde inmiş olmasından ve yoğrulmasına emin olduktan sonra artık hamurum oldu. Toparlıyorum hamurumu.
İyice yoğurmak çok önemli glutensuz olduğu için. Hamurumun üzerine de artık mayalandırmaya bırakacağım. 2 yemek kaşığı kadar tekrar glutens unu ilave ediyorum ve üstünü bir tepsi yardımıyla kapatacağım ve mayalandırmaya bırakacağım. Mayalandırma işlemini ise ben balkonda mayalandırdım. Güneş almayacak bir yerde, gölge bir yerde olması lazım. Benim arka balkonda yaptım ben bu işi. Altına da bir bez serin, siz de yapın. Çünkü her gün bunu gidip gelip karıştırmamız lazım gün içerisinde. Eğer karıştırmayı unutursak çok fazla mayalanıp taşabilir. Bakın birinci günümün ardından ikinci günde kapağımı açtım. Nasıl mayalanmış bakın. Bu mayalanmadaki baloncukları görebiliyorsunuz. Mayalanmadan kastımız bu. Ben 3 günde mayalandırdım. Yani 3 gün sonra aslında mayalandığını nasıl anlayacağız? Her gün gün içerisinde 2 kere de ya da gün içerisinde bir kere gidip gelip bakacağız. Her defasında karıştıracağız. Yani karıştırdıkça bakacağız ki artık bu mayalanmasının sönmüş olması lazım. Artık ya kabarması yoksa artık yani tarhanamız mayalanmıştır. Bunun dökmeye hazır olduğunu anlamış olacağız. Bakın yine ikinci günde nasıl kabardı. Tekrar karıştırıyorum. Ve artık 3. gün güneş alan balkonuma geldim. Ön balkonuma. Tarhanam artık bakın mayalanması durdu. Tekrar karıştırıyorum. Ben bir isterseniz yerde de kurutabilirsiniz. Ben bir masam vardı balkonda. Masamı açtım. Üzerine sofra bezimi serdim. Böyle bir kaşık yardımıyla sofra bezime dökmeye başladım. Döküp böyle üzerine de düzlememiz lazım. Yani yaymamız lazım ki kuruması kolay olsun diye. Öyle top şeklinde bırakmayacağız. Aslında şöyle düşün, hani mücver yapıyoruz da tavaya böyle bir kaşık yardımıyla döküp de onu böyle düzlüyoruz. Hani her tarafı kızarması için. Bu da aynı şekilde düzleyerek kurumaya bırakacağız bunu. Hamuru döküyoruz ve iyice kenarlarından iyice etrafını seriyoruz. Kuruması da çabuk olacak ve ovalanması da çabuk olması için. Tarhanamın hepsini sofra bezime yaydım ve kurumaya bırakacağım ben bunu. İkinci gün bakın üst tarafları kurumuş. Elimle dokunuyorum. Bir ıslaklık gelmedi. İkinci gün artık bu tarhanamı hemen çeviriyorum. Çünkü benim balkonum bayağı güneş alıyor. İkinci günde hemen bakın üst tarafı kurudu. Arkalarını çevirmeniz gerekiyor. Buna dikkat edin. Hemen üstü bakın, elinizle böyle dokunduğunuz zaman ıslaklık gelmiyorsa, eliniz nemlenmiyorsa hemen çevirmeniz lazım. Bakın arka taraflarını şimdi çeviriyorum. Hepsini, masadakilerin hepsini çevireceğim. Ve bir günde onları kurutmaya bırakacağım. Üçüncü gün bakın kurumuş artık. Yani kuruyanlar belli oluyor zaten yanlarına ne kadar kuruduğunu. Ve bunları elimle ovalamaya başlıyorum. Hemen böyle eliniz o kadar kolay oluyor ki, mısır unu ve gluten unu olduğu için içinde çok çabuk ovalanıyor. Aslında normal unla yapılan tarhana, yani normal tarhanalarda bu kadar çabuk ovalanmıyor. Bu da bizim avantajımız. İlk defa bir glutensiz beslenmenin bir avantajı da burada. Çok çabuk olduğu tarhanamız 3 günde hemen kurudu ve çok çabuk da gördüğünüz gibi ovalanıyor. Kurumuş kısımlarından elimle hemen onları ovalıyorum. Yaş kalanları da bırakacağım onları. Onların iyice kurumasını lazım. Sadece gördüğünüz gibi kurumuş kısımlar belli. Onlar beyaz beyaz duruyor. Islak olanlarda daha onları da kurumaya bırakacağım. Böyle iri iri hemen elinizde geldiği gibi ovalayın. Daha sonra zaten bunları süzgeçten geçireceğiz. Kevgirde yapacağız.
kurumuş kısımları ovaladım elimle. Yaş kısımlar hala duruyor. Ve daha sonra ise hepsi kuruduktan sonra ise bunları artık süzgeçte geçireceğim. Bakın hepsi kurudu. Bir sonrası gün hepsi kurudu tarhanamın. Ve bunları süzgece koyuyorum. Kevgirimden eliyorum bunları. Üst tarafta kurumamış bu, hani hepsinin taneleri kalacak. Bakın altta toz şeklinde çıktı. Üst tarafta ise taneleri kalacak. Onlar da ıslak. Onları da ayrı bir yere serip kurutacağız. Bütün tarhanamın hepsini bu şekilde elekten geçirdim. Bakın toz halinde. Buradaki bembeyaz alttaki olan toz kaldı. Bunu da bir günde bunu da kurutmamız lazım. Yine aynı şekilde güneşe koyacağız. Ve elimizle onu da böyle kurudukça elimizde çevirmemiz lazım. Bu ise diğer tarafa serdim. Bunu da başka bir tarafa serdim. Bu da üstünde kalanları. Bunu da kesinlikle atmıyoruz. Bunu kuruduktan sonra ise robottan geçireceğim. Robottan geçirip diğer toz olanın içine katacağım. Evet, bir gün sonrasında bu kabuklu olanlar da, kabukları da, bunlar da hepsi kurudu. Bunları da robottan geçirdim ve diğer tarhanama kattım. Bir günde onları kuruttum hepsini birlikte. Ben böyle seviyorum. İster çocuklarınızı yedireceksiniz, bu taneler ağzına gelmesini istemiyorsanız onu ayrı yaparsınız. Kabuklu olanları, diğer toz olanları da çocuklarınıza yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur sizler için. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve bir sonraki günde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sizler de bu mis kokulu tarhanayı yaparsınız inşallah. Yapınca da benimle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.